İran'la Hindistan Pakistan'a karşı işbirliği yapabiliyor. Peki Hindistan en büyük kim dostum diyor baktığınızda? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika ne Pakistan'ın ne Hindistan'ın büyük bir savaşa girmesini istemez. Çünkü ikisi de büyük bir nükleer güç. Ellerinde nükleer silahlar var. Çin'in bu boşluktan faydalanarak daha fazla alanda nüfus sahibi olması da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da çıkarına gelmeyecek bir durum. Günlerdir Hindistan ve Pakistan arasında olanları konuşuyoruz. Ya, savaş mı görüyoruz? Bu yaşanan savaş mı? Ne dersiniz? Evet, belki görünürde tam anlamıyla büyük bir harbin, büyük bir savaşın çıkması için bütün altyapı hazırlıkları tamamlanmış gibi gözüküyor. Her an birinin kibrit çakmasıyla gerçekten büyük bir infilak gerçekleşebilir. Ama hepimiz tarihte görüyoruz ki uluslararası ilişkilerde dondurulmuş sorunlar kimi zaman buzluktan çıkarılıyor, çözülüyor ve sonra işe yaradıktan sonra tekrar buzluğa kaldırılıyor. Tabii ki biz hakkaniyetli bir şekilde Keşmir probleminin de dondurulmuş sorunlardan biri olan Keşmir sorunun da adil bir şekilde çözümü, çoğunluğu Müslüman olan bölge insanının Pakistan tarafında yaşama arzusunun gerçekleşmesi gerektiğini ama bir şekilde Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın bu bölgeye müdahil olduğunu ve Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir probleminin mümkün olduğunca süre gelmesini istendiğini görmekteyiz. Şimdi son saldırı bir terör saldırısı olarak Hindistan tarafından nitelendirildi. Bunu biliyorsunuz, sizle konuştuk. Ve Hindistan derhal Pakistan'daki onların ilgili terör bölgelerine operasyon düzenledi. Ama Pakistan hayır, kesinlikle bu bizle alakalı bir durum değil ve biz de kendi meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız diyerek hatta 5 adet Hindistan uçağını düşürdüklerini söylemesi, Hindistan'ın bunu inkar etmesine rağmen Pakistan büyük bir mukavemet gösterdi. Bir de bu işin su boyutunu biliyorsunuz, sizinle konuştuk. 1960'daki Indus suları anlaşmalarının iptal edilmesi bölgede aslında savaş riskinin su kartı ve su meselesi üzerinden çıkma ihtimali ne kadar kuvvetli olduğunu gördük. Ve su meselesinin diğer bölgelere sirayet edecek ve su anlaşmalarını yeniden gözden geçirecek bir durumu karşımıza çıkarabileceğini gördük. Ama benim Hindistan-Pakistan meselesi üzerinden daha büyük bir hesabın olduğunu düşünmekteyim. Yine sizle birçok yayın yaptık ve hep şunu söyledim. Yeni dünya düzeninde para paradigmayı belirleyecek. Ve bu para politika özellikle Yeni İpek Yolu, Yeni Baharat Yolu gibi küresel ticaret koridorlar projelerinin Yeni İpek Yolu'nun Çin, Yeni Baharat Yolu'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğini düşünürsek, bu iki büyük ticaret koridorlarının geçtikleri güzergahlarda kimi zaman kesişme ve birleşme, hatta çarpışma olacağını düşünecek olursak karşımıza aslında önemli bir rekabet alanı çıkıyor. Neresi bu? Büyük çerçevede deniz hakimiyeti mücadelesi, daha dar çerçevede liman zincirleri rekabeti. Şimdi baktığımızda aslında Avrasyacı ve Atlantikçi görüş olarak bizim jeopolitik teori olarak ortaya koyduğumuz ama temsilcilerinin bugün sahada işte Avrasyacı güç olarak Çin, İran, Rusya gibi ülkeleri, Atlantikçiler olarak da Hindistan, Anglo-Sakson dünya ve bunun yanında da tabii ki Avustralya, Japonya ve NATO üyelerinin içinde olduğu bir rekabet alanı karşımıza çıkıyor. Peki o zaman Avrasyacı eksende, Atlantikçi eksenin en somut ve kritik çekişme alanlarından biri olarak bunu görecek olursak amaçları ne? Şimdi mesela Atlantikçi perspektife baktığımız zaman önemli bir kara gücü stratejisi uyguladığını görmekteyiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz egemenliğine karşı kara merkezli entegrasyon kurmak ve Yeni İpek Yolu girişimi, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi bölgeselleşme hamleleriyle beraber bu Atlantikçilerin kara merkezi bu anlayışı denize çıkmasını engellemek üzere bir direnç oluşturmak. Peki bunu nasıl yapmak istiyorlar Avrasyacılar? Kara ve yakın deniz etki alanlarıyla limanlara kara bağlantıları kurarak batıyı çevrelemek. Bu limanlara dedik ya, limanlar stratejisi diye. Peki Avrasyacıların hangi yöntemlerle bu kara bağlantılarıyla batıyı çerçevelemek veya çevrelemek istediğini görüyoruz. Gwadar Limanı biliyorsunuz, bunda yine konuştuk. Pakistan'la Çin arasında en önemli projelerden biri. Chittagong, Bangladeş'teki önemli liman, Hambantota, Sri Lanka'daki liman, Dukum, Umman'daki liman ve Port Sudan gibi Çin'in Yeni İpek Yolu'nun Deniz İpek Yolu rotasında desteklediği limanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki Atlantikçi, yani deniz gücü olarak kendisini gören, biliyorsunuz 19. yüzyılda Birleşik Krallık, deniz hakimiyeti olan ve işte üzerine güneş batmayan imparatorluk nasıl olmuştu İngiltere'nin, biliyorsunuz Gülsüm Hanım, denizlere hakim olmasıyla, kendisi bir ada devletiydi ve kritik imparatorluk yolları ve onların geçiş yollarını kontrol etmek suretiyle kendisini hegemon güç ilan etmişti. Aynı şekilde bugün Britanya yok ama büyük güç olarak Amerika Birleşik Devletleri ve onun AUKUS gibi, Quad gibi organizasyonlarla bu denizdeki hakimiyetlerini perçinlemek istediklerini görmekteyiz. Amaç ne peki bu bahsettiğimiz ülkelerin? Küresel ticaret yollarını, bilhassa biraz evvel dediğim gibi deniz ticaret rotalarını denetim altında tutmak ve Çin ile Rusya'nın
denize çıkışını sınırlamak. Şimdi bu nasıl olacak Gülsüm Hanım? Bakın haritayı gözümüzün önüne getirelim. Çin'le Rusya'nın deniz kıyı şeridine bakalım. Yani o deniz sahil şeridinin rotasının uzunluğuna bakalım. Ne kadar biliyor musunuz? İkisinin toplam 57 bin kilometre. 57 bin kilometre Çin ve Rusya'nın deniz sınır uzunluğu. Şimdi böyle bir sınır uzunluğu olan bloğu denize çıkışını hangi rotadan engelleyeceksiniz? Bu son derece güç. Peki bunu nasıl yapacaklar? O zaman denizlerde askeri üsler, liman ortaklıkları ve donanma gücüyle çevrelemek. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma gücü oldukça kuvvetli. Birleşik Krallık döneminden gelen ve her ne kadar Birleşik Krallığı'nda eskisi kadar olmasa da sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu siyasetine önemli katkı sağladığını söylememiz lazım. Ve işte 6. 7. filoya kadar Amerika Birleşik Devletleri donanma gücünün özellikle bu Güney Çin Denizi ve Basra'ya kadar uzanan hatta bir çevreleme stratejisi gütmeye çalıştığını görüyoruz. Peki burada nereleri kullanıyorlar? Diego Garcia, Hint Okyanusu'ndaki bölgesi. Çabar, Hindistan'la İran arasında ortaklıkla ortaya çıkan, bakın İran dedim ama nasıl şeyler değişiyor değil mi Gülsüm Hanım? İran'la Pakistan arasında biliyorsunuz sorunlar var ve düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisi. Bu uluslararası ilişkiler hep geçerli. İran'la Hindistan Pakistan'a karşı işbirliği yapabiliyor. Peki Hindistan en büyük kim dostum diyor baktığınızda? Amerika Birleşik Devletleri. Hani o zaman düz denklemde İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin normalde iyi geçinmesi lazım tırnak içerisinde. Ama işte o çıkarlar ne kadar kısa vadeli, sizin menfaatlerinizi ne kadar belirlediğini aslında net bir şekilde görüyoruz Gülsüm Hanım. Diğer taraftan tabii Singapur ve Yokosuka, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Jebel Ali bölgeleri de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz stratejilerini kullandığı önemli alanlar. Şimdi neden bu coğrafya kritik diye baktığımız zaman biliyorsunuz dünya ticaretinin %90'ı denizlerden gerçekleşiyor Gülsüm Hanım. Dolayısıyla bu limanlar zinciri dediğimiz hat ve bunun deniz hakimiyet teorisiyle mühürlenmesi aslında deniz ticareti yani dünya ticareti açısından son derece kritik, %90'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan petrol ve LNG sevkiyatının büyük kısmı Malaka Boğazı, Babülmendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı gibi dar ama etkili boğazlardan geçiyor. Dolayısıyla bu üç boğazın da birbiriyle eklemli olduğunu görmekteyiz organik bir şekilde. Yani bu anlamda limanlar zinciri dediğimiz mesele sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda askeri ve jeopolitik nüfuzunda tam anlamıyla belki olarak da bunu değerlendirebiliriz. Şimdi sonuç olarak demek ki limanlar zinciri projesi dediğimiz anlayış ve deniz hakimiyet mücadelesi ki işte o Mahan biliyorsunuz Avrasya ve kara hakimiyet teorisi, deniz hakimiyet teorisi ozanları da ortaya koyduğumuzda Mahan'ın dediği biraz daha ön plana çıkıyor. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur görüşü biraz daha ortaya çıkıyor. Ama şu anki Afganistan ve Hindistan perspektifinde değerlendirdiğimizde Atlantikçiler ve Avrasyacılar arasındaki temel çatışma eksenlerinden en kritiği bu bahsettiğimiz deniz hakimiyet ve limanlar zinciri sorunuysa ve bu jeopolitik merkezse o zaman bu tamamen bir küresel düzenin yeni iklim kurallarıyla şekilleneceği bir düzeni karşımıza çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunun devamı bakın Fav Limanı, Türkiye'nin burada sancaktarlığını yaptığını Ovaköy'den Basra'ya uzanan Fav Limanı'na ulaşan deniz ve kara refah yolu projesi. Doğuya da biraz daha batıya gidelim. İşte İskenderun Limanı, Laskiye ile Tarsus arasında Banyas Limanı, biraz daha yaşayan Hayfa, biraz daha Gazze. Çünkü Gazze'yi biliyorsunuz bir liman bölgesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bir port haline getirmeye çalışıyorlar. Biraz daha aşağı inelim. Port Said. Yani Mısır'a kadar giden o demir limanlar zincirinin bence eklemlendiği ve bence düğümleneceği nokta yine Doğu Akdeniz, yine yanı başımız. Hatta Kıbrıs meselesini bile bu mücadelenin içerisinde değerlendirebiliriz. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu iki ülkenin geriliminde nasıl bir rol oynuyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir iş adamı olması, bir tacir olması sebebiyle ve çıkarları para politika üzerinden belirlediği için bence kendi çıkarı noktasında Pakistan ile Hindistan arasında hangi yol tercih edilmesi gerekiyorsa o yolu tercih edecek bir imaj ortaya koyuyor. Evet, Hindistan biraz evvel konuştuğumuz gibi yeni baharat yolunun en önemli anahtar ülkelerinden biri olarak yeni İpek Yolu stratejilerine karşı uygulayacağı en önemli belki hamle, ama bu gerilimin Pakistan safında bölgesel dinamikleri etkileyecek, yeni fay hatlarını tetikleyecek olursa, büyük bir deprem etkisi yaratırsa buna tabii ki Donald Trump dur diyebilir. Şimdi bakın, Bandar Abbas Limanı patlatıldı biliyorsunuz. Çok kritik bir liman, yaklaşık 950 hektarlık bir bölge ve İran'ın en önemli ekonomik üssü, aynı zamanda askeri üssü. Yani bir anda askeri üsse dönüşebilecek potansiyele sahip. Bandar Abbas Limanı ile Gwadar Limanı arasında kaç kilometre var biliyor musunuz? 400 kilometre. Çok yakın. Gwadar Limanı'ndan Chennai Limanı'na, yani Hindistan'ın aşağıda bulunan ve Vladivostok'la beraber yeni anlaşma yaptıkları 4 sene evvel Vladivostok-Chennai ekonomik liman anlaşmasına baktığımızda Gwadar'la Chennai arasında da yaklaşık olsun 1000 kilometrelik mesafe var. Şimdi bu birbirine yakın mesafeler arasındaki
Hadiseleri işte bu anlamda beraber değerlendirmek gerekir. Yani Amerika şuna bakacak. Ben Çin'in Yeni İpek Yolu üzerinden denizlere hakimiyetini nasıl engelleyeceğim? Bunu Hindistan'la mı engelleyeceğim? Bunu dolaylı olarak benim geleneksel müttefiklerimle beraber, ki Türkiye'yi de bu anlamda bu denkleme sokmak isteyecek. Onun açısından bunu değerlendiriyorum. Veya işte Mısır gibi, veya işte Japonya gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi bu ülkelerle mi bunu yapacağım? Yoksa onlarla işbirliğine giderek, madem burada bir çıkar var, o zaman ben de bu pastadan pay alayım diyerek onlarla anlaşma yoluna mı gidecek? Çünkü biliyorsunuz Donald Trump çok öngörülebilir bir lider değil ve bu anlamda bir şekilde çıkarlarını kafasında farklı kurgulayarak farklı bir siyaset ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu anlamda yaklaşımı bence biraz evvel söylediğim gibi bu su meselesini, bölge siyasetini etkileyecek şekilde bir denklem kurmak yolunda olabilir. İkincisi, o limanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı veya Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde olan bandıralarla beraber hangi gemilerin rahatça dolaşabileceği, bunun yoluna bakacak, bunun çıkarına bakacak. İki taraf yıpranıyorsa bence bu Amerika Birleşik Devletleri işine daha çok gelir. İki tarafı da yıpratmak. Amerika ne Pakistan'ın ne Hindistan'ın büyük bir savaşa girmesini istemez. Çünkü ikisi de büyük bir nükleer güç. Ellerinde nükleer silahlar var ve biraz evvel dediğim gibi Çin'in bu boşluktan faydalanarak daha fazla alanda nüfus sahibi olması da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da çıkarına gelmeyecek bir durum. Hocam az önce dediniz, iki ülke arasındaki gerilim dondurucudan çıkacak, ara ara devam edecek dediniz. Peki diplomatik çözüm için en azından ne yapılabilir yani? Her barış adil değildir. Dolayısıyla adil bir barışın olması için öncelikle bölge jeopolitiğinin adil bir değerlendirme ihtiyacı var. 1947'de İngiltere sömürgesi olan bu coğrafyadan çekildiğinde iki ülke karşımıza çıktı biliyorsunuz. Biri Hindistan, biri Pakistan, ki bu bölünmeyle beraber Keşmir hangi tarafa ait olması gerektiği üzerinde anlaşılamayan, çünkü nüfus olarak aslında çoğunluğu Müslüman olan ama bu coğrafyanın o stratejik önemi ve hayati önemi sebebiyle hem Çin'in hem Hindistan'ın da üzerinde hak iddia ettiği ve şunu da söylemek lazım. Pakistan biliyorsunuz geleneksel olarak Türkiye dostudur, Türk dostudur. Milli mücadele döneminden bugüne kadar Pakistan'la bizim çok önemli işbirliklerimiz oldu, çok önemli desteklerimiz oldu. Onların bize çok desteği oldu. Ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçasıdır Pakistan. Ve nükleer bir devlettir. Müslüman bir ülkedir çoğunluğu. Dolayısıyla burada barışın olduğu bir anlaşma metninde Pakistan'ın bölgesel bir güç olduğunu kabul etmeleri lazım. Pakistan'a refahın gelmesini kabul etmeleri lazım. Ama onun için Pakistan'a refah gelmemeleri. Pakistan'da fakirlik devam etmeli ve bugün 400 milyar dolar, yanlış hatırlamıyorsam, Pakistan'la IMF arasında bir borç anlaşması var ve IMF Dünya Bankası bu borç kartını Demokles'in kılıcı gibi Pakistan üzerinde sallamayı devam ediyor. Pakistan'ın siyasetini istikrarsızlaştırmak için çeşitli biliyorsunuz manipülasyonlar siyasi olarak yapılmaya devam ediyor. Barışın olması, barış sadece barıştan ibaret değil Gülsüm Hanım. Barışın adil bir barış olabilmesi için Keşmir sorununun Pakistan'ın hak ettiği yönünde çözülmesi lazım. Hak ettiği su bölgeleri Pakistan elinde olması lazım. Hak ettiği tarım alanları Pakistan elinde olması lazım. Ve Pakistan bölgede özgür bir ülke olabilmesi lazım. Dolayısıyla ben yakın dönemde maalesef diyorum yine tırnak içerisinde böyle bir adil barış olacağını düşünmüyorum. Ve yine başında söylediğim gibi bu dondurulmuş sorun meselesi küresel siyasetin bir aparatı, bir enstrüman olarak maalesef kullanılmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ola ki barış oldu diyelim ki. Çin bundan rahatsız olur mu? Şimdi Çin de biliyorsun, o da tacir bir devlet. O da çok fazla işin askeri yönüyle ilgilenmez, ekonomik yönüyle ilgilenir. Şimdi bu Demir Kardeşliği adını verdikleri Pakistan ile Çin arasında önemli bir anlaşma var. Bu Gwadar Limanı Anlaşması Çin'in Kaşgar bölgesinden, yani bizim Doğu Türkistan dediğimiz Kaşgar bölgesinden Gwadar bölgesine, limanına inen çok önemli bir karayolu alanı, güvenli bir alan ve yaklaşık 2000 kilometre kadar olması lazım. Ve Çin'in normal rotayı kullandığında 3500 kilometre kadar Malaka Boğazı'nı ve orası da her ne kadar ne olursa olsun bir risk oluşturuyor. Oradan ziyade bu hattı kullanması da Yeni İpek Yolu'nun orta koridorunun bir aort damarı. Damar gibi düşünelim orayı. Şimdi burada Pakistan'ın Hindistan üzerinde güçlü olması, yani daha kudretli olması Çin'in bu anlamda bölgesel ve ekonomik siyaseti açısından önemli olabilir. Bunu bir kenara koyalım. Ama Pakistan'ın fazla özgürleşmesi, fazla güçlenmesi, yani Çin'e olan bağımlılığının artık ortadan kalkması ve Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ile oluşturacağı yeni bir eklemlenme, yeni bir mühürlenme Çin'in de işine gelmez. Çünkü Yeni İpek Yolu projesinde, yine sizle bir programda bunu konuşmuştuk, orta koridor nerede düğümleniyor? Türkistan'da. Ve o zaman da şöyle bir şey söylemiştim. Yeni İpek Yolu'nun yeni Türk yolu olma potansiyeli çok yüksek. Ve belki Çin bunu istemeden olmasına razı olmak durumunda kaldı. Çünkü orta koridor yine en faydacı, en ekonomik ve en güvenli rota. Şimdi burada da bir de Pakistan eğer çok güçlenip
ve Çin'e olan bağlılığını veya tırnak içerisinde bağımlılığından kurtulacak olursa, o zaman zincirlerinden kurtulursa diyelim amiyane tabirle, bu da Çin'in işine gelmez. Yani Çin aslında Hindistan'la Pakistan arasında Pakistan'ın lehine bir çatışmacı ortamdan faydalanıyor. Ama tam anlamıyla Pakistan'ın galip geleceği bir çatışma ortamından da veya bir barış ortamı da çok fazla Çin işine geleceğini düşünmüyorum.